Ya Fatih Sultan Mehmet batıya yönelse ve Amerika kıtasını keşfetseydi, dünya tarihi baştan aşağı değişebilirdi. Gerçek tarih bize Fatih'in gözünü doğuya, İstanbul'a çevirdiğini anlatır. Ama ya rotasını batıya çevirseydi? İşte o zaman dünya tarihi baştan yazılırdı. Avrupa 15. yüzyılda yeni ticaret yollarının peşindeydi. Atlantik artık sadece ufukta kaybolan bir deniz değil, keşfin kapısıydı. Osmanlı ise gözünü doğuya çevirmişti. İstanbul'u almak, doğunun kilidi olmaktı. 1453'te İstanbul'u fetheden Fatih, Osmanlı'yı bir süper güç yaptı. Gerçekte doğuya, Akdeniz'e ve Balkanlara odaklandı. Ama ya rotasını Atlantik'e çevirmiş olsaydı? Fatih'in filosu, doğunun değil, batının ufuklarına yelken açıyor. Atlantik artık Osmanlı'nın rotası haline geliyor. Günler süren yolculuğun ardından Osmanlı gözcüleri Atlantik'in ötesinde yeni bir kıta görür. Avrupa'dan önce Osmanlı, Amerika kıtasının yerli halklarıyla yüz yüze geliyor. Bu tarihin akışını kökten değiştirecek bir karşılaşmadır. Artık Osmanlı Avrupa'dan önce Amerika'ya ayak basmıştı. Peki bu dünya düzenini nasıl değiştirirdi? Amerika kıyılarında Osmanlı mimarisiyle harmanlanmış koloniler yükseliyor. Minareler ve kubbeler tropik ormanların silüetine karışıyor. Osmanlı yalnızca askerlerini değil, tüccarlarını, alimlerini ve ailelerini de Atlantik'in ötesine taşır. Atlantik artık yalnızca Avrupalıların değil, Osmanlı'nın da ticaret damarına dönüşür. Yeni dünyanın ürünleri İstanbul çarşılarına akar. Osmanlı, Atlantik kıyısında kalıcı limanlar kurar. Bu limanlar yalnızca ticaretin değil, imparatorluğun gücünün sembolüdür. İstanbul'da artık Avrupa ve Asya'nın yanında Amerika'da hesaplara katılır. Haritalar yeniden çizilir. Dünya siyaseti yeniden tanımlanır. Osmanlı artık yalnızca bir imparatorluk değil, iki kıtanın efendisiydi. Avrupa saraylarında korku büyüyordu. Osmanlı'nın Atlantik'te bayrak açması Avrupa'nın asırlık planlarını yerle bir ediyordu. İstanbul artık yalnızca Doğu-Batı arasındaki köprü değil, Atlantik'in de kalbiydi. Avrupa devletleri Osmanlı'nın şartlarını kabul etmek zorundaydı. Osmanlı'nın Atlantik filosu yalnızca Amerika kıyılarını değil, Avrupa'nın güvenliğini de tehdit eden bir güç haline gelmişti. Ticaret yolları artık Avrupa'nın değil, Osmanlı'nın kaleminden yeniden çiziliyordu. Doğu'nun ve yeni dünyanın zenginlikleri İstanbul üzerinden dünyaya dağılıyordu. Osmanlı yalnızca asker ve tüccar göndermedi. Alimlerini, mimarlarını, fikirlerini de götürdü. Yeni dünya, Osmanlı ile farklı bir kültürel geleceğe adım attı. Eğer Osmanlı Amerika'ya ilk adımı atan imparatorluk olsaydı, Avrupa'nın dengesi yok olur ve dünya düzeni yeniden yazılırdı. Tarih bir zincirdir. Tek bir halka değiştiğinde tüm gelecek yeniden yazılır. Osmanlı Amerika'ya ilk adımı atsaydı, bugünkü şehirlerimiz bile tanınmaz olurdu. Atlantik'in kıyısında yükselen şehirler bile Osmanlı'nın imzasını taşırdı. Modern dünyanın kalbi artık Londra ya da Paris değil, Osmanlı şehirlerinde atardı. Dünya kararları artık Osmanlı'nın saraylarında alınırdı. Ve tarih yalnızca geçmişi değil, geleceği de yeniden yazardı. Peki sizce Osmanlı Amerika'yı keşfetseydi, bugünkü dünyanın en büyük farkı ne olurdu? Ve tarihi yeniden yazmaya devam etmek için kanalımıza abone olmayı unutmayın.